Merhabalar, Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mini ikramlık yumuşacık pideler yapacağız. 2 tane içten yapacağım, 2 farklı iç malzemesinden yapacağım. Öncelikle hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Bu hamur yapımında ben size bir ön mayalama işlemi göstermek istiyorum. Aynı zamanda mayanızın sağlam olup olmadığını kontrol etme tekniğidir bu. Şimdi öncelikle bu yaş mayalarda özellikle bu sorun oluyor biliyorsunuz. Bazen saklama şartları, bazen tarihe geçiyor, fark etmiyoruz. Ve hamurumuz ziyana çıkabiliyor. Önce mayanızı kabınızın içine alın. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar toz şeker ilave edin. Hamura kullanacağımız 1 su bardağı suyu mayamın içine ilave ediyorum. Ve mayamı güzelce bir eziyorum. Bu ezme karıştırma işleminde mutlaka tahta kaşık kullanın. Metal değdirmeyin. Bazen mayayı kesebiliyor çünkü metal kaşıklar. Mayamı iyice karıştırıyorum. Bu arada kullandığım su da oda sıcaklığında. Herhangi bir ısıtma işlemi de yapmadım. Kaşığa yapışanları da başka bir kaşık yardımıyla içine alıyorum tekrar. Ve eritiyorum iyice mayamı. Tamamen güzelce erisin. Şimdi kullanacağımız undan içerisine birkaç kaşık ekleyeceğim. Maya su karışımına 4 yemek kaşığı da un ekledim. Böyle güzelce karıştırıyorum. Hafif eze eze, fazla un topağı kalmasın içinde. Unları da mümkün olduğunca iyi bir şekilde ezdim. Çabucak yapın bu işlemi. Çok fazla oyalanmayın. Bakın çünkü mayamız zaten köpürmeye başladı. Sağlam maya anında aktif olmaya başlıyor. Şimdi kabımın üzerine bir tane tabak kapatıyorum. Şöyle bir kapak da olur, fark etmez. Önemli olan hava almaması. Bu şekilde ılık bir ortamda bir 10 dakika kadar bekleyeceğim. 10 dakikanın sonunda belki daha kısa bile olabilir bu süre. Eğer mayamız böyle köpürüp hareketlenmeye başlamışsa, görüntüsünü birazdan göstereceğim. O zaman mayamız çalışıyor, yani sağlam demektir. Güvenle bütün malzemenizi ekleyip hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Ön mayalama için 10 dakika beklettim mayamı. Bakın görüyorsunuz köpük köpük olmuş. Çok güzel bir şekilde mayalanmaya başlamış. Artık mayamız sağlam demektir. Hamurumuzu güvenle yoğurmaya başlayabiliriz. Şimdi içerisine 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Kullanacağım unun büyük bir kısmını ekleyeceğim. Eklediğim unun üzerinden bir tepeli tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Ve hamuru yoğurmaya başlıyorum. Kullandığım una yarım su bardağından biraz fazla un daha ekledim. Toplamda 5,5 su bardağını geçkin un kullanmış oldum. Ama siz ununuzu lütfen kontrollü olarak kullanın. Sizde daha fazla ya da daha az gidebilir bu sıvılar için. Un miktarı değişebiliyor çünkü tariflerde. Hamur böyle görüyorsunuz. Elimi tutacak kıvamda. Çok katı yapmayalım ki yumuşacık böyle güzel pidelerimiz olsun. Ve iyi yoğurmak da çok önemli. Bakın toparlandığı halde yoğurmaya devam ediyorum. Güzel görünmesini istiyorsanız mayalı hamurları özellikle çok iyi yoğurun. Hamurun yoğurma işlemi bitti. Zaten ön mayalandırma da yapmıştık. Ekstra bir kapta mayalandırmaya gerek yok. Tepsi mayası vereceğiz. Ama şimdi içlerimi hazırlayana kadar, iç malzemesini hazırlayana kadar şöyle üzerini kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. Şimdi yapacağımız mini pideler için iç harcı hazırlıyoruz. 2 tane yumurta kullanacağım. 2 yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırdım. Bir kapak kapatıyorum, kurumasın, kabuklanmasın. Onu kenara alıyorum. Burada da bir tam yumurta ve biraz önce sarısını ayırdığımız yumurtanın da beyazının ziyan olmasın diye içine koydum. Ayrı bir kabada 150 gram kadar kaşar peyniri rendeledim ve birazcık da artanlı olsun diye içine 3 yemek kaşığı kadar da lor peyniri ekledim. Şimdi şöyle yumurtamı birazcık dağıtıyorum hafifçe. Peynirin üzerine ekliyorum. Yumurtayla peyniri güzelce karıştırıyorum. Şimdi peynirli harcımız hazır. Onu kenara alıyorum. Bir de kıymalı harç hazırlayacağım. 2 çeşit pide yapacağım tek hamurla. Kıymalı harcım için ben bir el robotu kullanıyorum ama elektrikli de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önce içerisine şöyle küçük boy bir kuru soğanım var. Onu ekliyorum. Ve öncelikle soğanımı bir miktar çekiyorum. Şimdi içerisine doğramış olduğum bir tane orta boy sivri biberimi ve bir tane de yine küçük boya yakın böyle orta boy domatesimi ilave ediyorum.
Tekrar çekmeye devam edeceğim. Şöyle durumunu kontrol edeceğim. Daha çekilmek istiyor. Hem de şöyle bir tutam da maydanoz ekleyeceğim içine. O da birlikte çekilsin. Şöyle az bir miktar, bir çay kaşığına denk gelecek kadar en fazla tuz ilave ediyorum. Ve bir çay kaşığı da kimyon içine ekliyorum. Ve tekrar çekmeye devam ediyorum. Kabın içinden bıçağımı alıyorum. Harcımı bu kabın içinde hazırlayacağım. Hiç ekstra bulaşık yapmıyorum. Çekmiş olduğum sebzelerin üzerine 200 gram da kıyma ilave ettim. Ve şimdi iyice eze eze güzelce karıştırıyorum. Domates şu an mevsimi değil, biliyorsunuz. Hiç daha güneş görmüş domates değil bunlar. O yüzden hiçbir renk vermedi. Ben çok az da salça atmaya karar verdim. Şöyle az bir miktar, yarım tatlı kaşığı kadar biber salçası ekliyorum ben. Siz dilerseniz domates salçası da ekleyebilirsiniz. Kıymalı iç harcım da hazır. Şimdi artık hamurumuzu şekillendirme aşamasına geçelim. İç harçları hazırladık. Şöyle bir kesme tahtasının üzerinde de şeklini vereceğim. Hamurumu da görüyorsunuz. Ben tabii harçların çekimi için normalden fazla süre kullandığımdan dolayı tekrar mayaya geldi. İsterseniz siz de böyle tekrar mayaya getirin. İsterseniz de çok daha çabuk bir şekilde hemen şekillendirebilirsiniz. Kullanacağım hamuru tekrar mayaya geldiği için şöyle bir toparlıyorum. Hamurumdan şöyle minik bezeler alacağım. Hamuru tam 21 bezeye ayırdım. Her biri ortalama 50-55 gram büyüklüğünde. Şöyle tahtamın üzerinde hemen elimle yassılıyorum, açıyorum. İçerisine şöyle birazcık kıymalı harcımdan koyuyorum. Ve yayıyorum güzelce. Çok kalın bir tabak halinde koymayın. Çiğ kıyma kullanıyoruz çünkü hiç çiğ kalmasın. Pişsin güzelce. Bu şekilde pidelerimizi hazırlayıp tepsimize alıyoruz. Şimdi peynirli pidemi yapıyorum. Onu da içerisine birazcık harcımdan koyuyorum ama peynirde biraz daha bol davranacağım. Önemli olan harcı koyarken kenarlara getirmeyin. Elinizde ıslak olmasın. Çünkü o zaman hamurun yapışması çok zor oluyor. Ortasına bolca peynirli harçtan koyuyorum. İki tarafından tutarak birleştiriyorum. Bu kenarlar dolu olursa hamur birleşmez. Birleşse de geri açılır çok kolay bir şekilde. O yüzden buna dikkat edin. Pidenin şekillendirme işlemi bitti. Böyle bir tepsimi doldurdum. Küçük bir tepsiye de böyle artanları koydum. Şimdi şekil verdikten sonra benim üzerinden tam 15 dakika geçti. 15 dakika kadar ben ellerimi yıkayıp ortalığı biraz toparlayana kadar hamurlar iyice mayaya geldiler. Zaten ince ince şekil verdiğimiz bir hamur olduğu için çabucak da mayalanıyor. Bir de ön mayalama da yapmıştık zaten. Bulunduğunuz ortamda eğer biraz sıcaksa çok çabuk bir şekilde siz de bu görüntüyü elde edersiniz. Mayalanırken yandaki yapıştırdığımız yerler biraz açılmış. Onları hemen şöyle toparlıyorum. Çok fazla da oynamadan, hamurun havasını söndürmeden lezzetini de kaçırmayalım, görsellik yakalayacağız diye. Daha sonra yanlarına yumurta sarısı sürüyorum. Şimdi hazır olan tepsimi önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırına verip güzelce alt üst ayarda pişiriyorum. Mini pidelerim fırından çıktı. Ortalama 30 dakika kadar pişirdim. Birazcık böyle hamur çok güzel mayalandığı için bazılarının uç kısımları açıldı ve tepsiye birazcık da sıkışık dizmişim. Böyle hafif birbirlerine yapıştılar ama çok güzel ve iştah açıcı görünüyorlar. Sizler daha seyrek dizebilirsiniz. Bir de bu kenar kısımlarını, hamurunuz sizin de çünkü bu tarifle yaptığınızda çok güzel bir şekilde mayaya gelecek. Kenar kısımlarını biraz daha böyle şunun gibi kapalı şekilde kapatabilirsiniz. Daha sıkı, daha kapalı yaparsanız zaten pişerken birazcık açılıyor. Ama şu an bir iki tanesinin kenara açılması dışında çok güzel görünüyor gerçekten. Şöyle içlerini de keserek size göstereceğim şimdi. Eminim özellikle kıymalıyı merak edenler vardır. İçi çekti mi, pişti mi diye.
Ve bakın kıyması da zaten ince bir tabaka sürmüştük. Mis gibi pişmiş. İçi hafif böyle kıymanın neminden dolayı ıslanmış ama tamamen çekmiş. Bıçağa yapışan herhangi bir hamur parçası yok. Gayet güzel. Bir tane de peynirliden göstermek istiyorum. Bakın. Yumuşacık, çok lezzetli gerçekten. Hani poğaça ile pide arası çok güzel bir lezzet. İkramlık kullanabilirsiniz. Hazırlayıp bu şekilde pişirip soğuttuktan sonra buzluğunuzda saklayabilirsiniz. Özellikle peynirliler bizim evin favorisi. Gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar, bol bereketli sofralar diliyorum.